Herkese merhaba. Yine bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolarda neler olur diye bir analiz yapacağız. Dün öğlen saatlerinde çektiğim videoda yukarıda 13.65 direncimizin, aşağıda da 13.10 desteğimizin olduğunu konuşmuştuk. Sonrasında gelen alımlarla dolar 13.65 direncine kadar ilerledi ve buradan gelen gene malum bu piyasalar kapandıktan sonra gelen müdahaleyle 13.50'lere kadar bir satış gördük. Bugün tekrar bu bölgeyi test ediyoruz. 13.65 yukarıda geçilmediği sürece gene buradan satışlar gelecektir. Çünkü faiz kararına kadar bu bölgede tutmaya çalışacaklarını görüyoruz doları. Gün içinde dünkü gibi yukarıya ataklar gelse de gün sonunda müdahalelerle gene bu araya çekmeye çalışacaklardır dolar Türk lirasını. Ancak tabii saatlik kapanışları burada ben takip etmeye devam edeceğim. 13.65 üstü kapanışlar burada kalıcılık sağlarsa, şöyle 2 saatlik bir süreci üstünde geçirecek olursa yükselişler hızlanabilir. 13.90'lara kadar bir yükselişi görmek de şaşırtıcı olmayacaktır. Sonuçta Cumhurbaşkanı gene çıktı, faiz indirimlerinin devam edeceğinden bahsetti. %12'ye kadar çekmek istediklerini söyledi. Hatta bu faiz indirimleri sayesinde enflasyonu baskılamaya başladıklarından filan da bahsetti. Enflasyonun düşme sürecine girdiğinden de bahsetti. Artık o Türkiye hangi Türkiye ben bilmiyorum ama yani Cumhurbaşkanı söylediyse herhalde vardır bir bildiği diyelim. Sonuçta 13.65 önümüzdeki saatlerde önemli olmaya devam edecek. Tabii dolar Türk lirası açısından dün yaşanan borsadaki bu satışlar da önemli olacağını düşünüyorum. Borsada şöyle bir gerçeklik vardır. Genelde haberleri borsa önceden satın alır. Hatta şöyle de diyebiliriz, haberleri 2 gün önceden satın alır. 2 gün önceden gelecek haberlerin işlemini yapmak gibi bir borsanın becerisi vardır. Açıkçası borsadaki dünkü satışlarında benzer bir haber mi var, bir gelişme mi olacak diye sormadan edemiyorum. Bunun da Aralık ayından size şöyle bir örneğini vermek istiyorum. 17 Aralık tarihinde borsada güçlü satışlarla karşılaşmıştık. Ne hikmetse Cuma günü gelen bu satışlar sonrasında pazartesi günü kur korumalı mevduat hesaplarının açıklandığı günü yaşadık ve 18 liralardan 10 liraya düşen bir dolar Türk lirası gördük. Şimdi borsada Cuma günü yapılan satışların takas süresinin 2 gün olduğunu düşünürsek, borsadan çıkan yabancı yatırımcı 18 liradan dolar almak yerine 10 liradan dolar alma fırsatını da yakalamış oldu bu sayede. Dolayısıyla faiz kararı öncesinde borsadaki bu satışların acaba bu tür bir haberle alakası olabilir mi diye düşünmeden de edemiyorum. Çünkü bu her ne kadar Rusya-Ukrayna gerginliğine bağlansa da şu an baktığımda Rusya yaklaşık %3 yukarıda. Fakat BIST'e baktığımızda %1 bile tepki veremedik. Dolayısıyla acaba borsada yabancı yatırımcı yarın açıklanacak faiz kararı arkasından, örneğin enflasyon korumalı bir mevduat hesabından bahsediliyor. Bu tür bir açıklamayla birlikte kurda olası bir baskılamayı bugünden borsada, hatta dünden borsada satmaya başlamış olabilir mi diye de düşünmeden edemiyorum açıkçası. Yani borsadaki bu satışın da dolar kurunda önümüzdeki günlerde bazı gelişmelere gebe olduğunu bana sinyalini veriyor. Bütün bu gelişmeler ışığında dolar Türk lirasına tekrar baktığımızda yarın olası faizlerin sabit tutulması, arkasından gelecek gene bu kur korumalı mevduat hesabı gibi bir yeni enstrümanla, yeni bir mevduat hesabı açıklamasıyla, belki kurda satış getirecek bir açıklamayla kurun baskılanabileceğini düşünüyorum. Ama gene de yukarıda 13.65 direncimiz takip edeceğiz. Ama esas 13.90 geçilmediği sürece, biliyorsunuz uzun zamandır takip ettiğimiz bir seviye bu. 13.90 geçilmediği sürece her an gene bir satış dalgasıyla karşılaşma ihtimalimiz var. Aşağıda ilk destek seviyemiz artık 13.10'da. Onun da altında 12.75 önemli bir seviye. Buranın kırılması da
tekrar 11.60'ları hedef alacaktır. Dünyadaki gelişmelere de baktığımız zaman yarın Merkez Bankası'nın ben çok faiz indirimine gidebileceğini zannetmiyorum. Her ne kadar Cumhurbaşkanı faiz indirimlerinden bahsetmiş olsa bile. Kısacası sıkıntılı, karışık bir süreçten geçiyoruz. O yüzden de teknik analizin bize belirlediği seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor. 13.10 aşağıda önemli bir destek seviyemiz, bunu unutmayalım. Şimdi bir de gram altına bakalım, orada neler oluyor. Aslında dolar Türk lirasına paralel bir hareket görüyoruz. Dolar Türk lirasındaki 13.65 direnci, 13.10 desteği, gram altında 803, yukarıda, aşağıda da 768 olarak karşımıza çıkıyor. Gram altında da bu seviyelerin kırılımı bize yön gösterecektir. Önümüzdeki günlerde bu seviyeleri esas alarak işlemlerimize devam edeceğiz. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.